Bir stüdyonun, Amazon'un ultra pahalı Yüzüklerin Efendisi prequel serisi The Rings of Power ile birlikte dizi yapımcıları J.D. Payne ve ortak dizi yapımcıları The Rings of Power ile yaptığı gibi, yeni bir projenin sonraki büyük şey olma arzusuyla liderlik etmesi neredeyse hiçbir zaman iyiye işaret değildir. Patrick McKay. Ancak, son derece heyecan makinesinin bir ürünü olmasına ve New Line Cinema'nın J.R.R. Tolkien'in kitaplarından uyarlanan filmlerine sevgiyle aşina olmanıza bel bağlamasına rağmen, Yüzüklerin Efendisi, Gücün Yüzükleri, canlı bir deneyim getiren mutlak bir knockout'tır. Franchise'a yeni enerji. Orta Dünya'nın ikinci çağının çalkantılı günlerinde geçen Yüzüklerin Efendisi, Güç Yüzükleri, Tolkien'in Silmarillion'unda özetlenen tarihi olayları derinlemesine inceliyor ve genişletiyor. Dünyayı orklardan ve onların yaratıcısı olan ilk karanlık Lord Morgoth'tan kurtarmak için sayısız yıl boyunca acımasızca kan döküldükten sonra, Orta Dünya'yı evi olarak gören elfler, insanlar ve cüceler, yeni bir barış çağının yaklaştığına ve buranın nihayet güvenli olduğuna inanıyorlar. Korumalarını indirmeye yetecek kadar. Her ne kadar savaşta herkes bir şeyler kaybetmiş olsa da, Güç Yüzükleri, Morgoth'u yenmek için ne kadar çok şeyden vazgeçtiklerini vurgulamak için açılırken elflere özellikle odaklanıyor ve bunlardan bazıları dizinin en hemen tanınabilen karakterleri. Lothlorien hanımı olarak hüküm sürmeden önce Galadriel, Güç Yüzüklerinin keşfetmesi şaşırtıcı derecede zaman alan büyülü bir yer olan Valinor diyarında tasasız, pitoresk ve neredeyse ölümsüz bir yaşam süren birçok elften biriydi. Tüm elfler gibi Galadriel de çevik olduğu kadar doğanın güzelliğine de düşkündür. Onun dünyaya dair anlayışı, sahip olduğu şeyleri görecek kadar uzun yaşamamış olan varlıkları, özellikle de insanlarınkinden çok daha incelikli. Ancak Güç Yüzüklerinin büyük bir kısmı elflerin bakış açısından anlatıldığı için ve ne Galadriel ne de yakın arkadaşı Elrond'un Orta Dünya efsaneleri haline gelmediği bir zamanda, dizi onları karmaşık, kusurlu insanlar olarak sunmaya özen gösteriyor. Diğer dünyaya ait kimsesizler gizemle örtülmüştür. Galadriel'in savaşçı ruhu ve yaratıcılığı, tanıtıldığı andan itibaren belirgindir, ancak yakın ailesine kişisel olarak ölüm dokunana kadar kendisine silaha sarılma ve Morgoth'un tanınmış halefi Sauron'a karşı savaşa katılma özgürlüğü verilmemiştir. İlk bölümünde Tolkien'in bilgilerinin önemli kısımlarını kompakt bir montajda yoğunlaştıran The Rings of Power, başlangıçta nereye odaklanmak istediğinden veya hangi fikirleri saklamanızı istediğinden tam olarak emin olmayan türden bir dizi gibi görünüyor. Aklınızın ön saflarında. Ancak gösterinin sahneye hazırlanırken gösterdiği hız, aslında elflerin zamanı nasıl deneyimlediğini ve algıladığını, o kadar uzun ömürlü olmayan diğer ırklardan çok farklı bir şekilde göstermenin çok etkili bir yolu olarak işe yarıyor. Güç yüzükleri düzgün bir şekilde devreye girdiğinde, hem Morgoth'un hem de Sauron'un yenilgiye uğratılmasından bu yana o kadar çok zaman geçti ki, elfler ve insanlar arasındaki sürtüşme, daha çok elflerin Orta Dünya'da devam eden varlığıyla ilgiliydi ve orklarla ilgili değildi. Görünüşe göre nesli tükenene kadar avlanmış, görevleri tamamlanmış gibi görünen Yüce Kral Gil-galad, Galadriel'i ve savaşçı arkadaşlarını evlerine, Valinor'a göndermekten başka bir şey istemiyor, onu lüksipeksi saçlarından kurtarmak için de olsa. Ancak Gil-galad, Galadriel ve The Rings of Power'ın diğer temel karakterlerinden bazıları, kalplerinin derinliklerinde, dünyada gizlenen ve kendini duyurmak için doğru zamanı bekleyen son derece kötü bir şeyin olduğunu biliyorlar. Güç yüzükleri, Sylvan Elf Arondir, insan eczacı Bronwyn ve yolculuk tutkusu onu biraz korkutan maceracı Harfoot Elanor, Nori, Brandyfoot gibi daha fazla orijinal karakterini tanıtmaya başladıkça, bu kötülüğün kesin şekli ve doğası giderek daha açık hale geliyor. Bir tuhaflık, bu karakterlerin hiçbiri Tolkien'in hiçbir eserinde yer almasa da, her birinde hayranları bu dünyaya aşık eden kişilik tiplerinin ve ilişki dinamiklerinin farklı tonlarını görebilirsiniz. Arondir, Arwen değildir ve Bronwyn de Aragorn değildir. Ancak kendi insanlarının öğretilerine aykırı olan yasak aşklar, Güç Yüzükleri ile Yüzüklerin Efendisi arasında anında parıldayan şiirsel, anlatısal bir geçiş çizgisi yaratır. Nori, olağan dışı bir şey olduğunda göz atmaktan kendini alamayan, son derece meraklı Baggins'lerden birine çok benziyor. Ancak bir gün şaira yerleşecek olan aşırı evcil hobbitlerin aksine, Nori ve Harfoot'ların geri kalanı, kendilerine zarar verecek kişilerden saklanmalarını çok daha kolay hale getiren, biraz gizli ve göçmen hayatlar sürüyor. The Rings of Power'ın büyük set parçalarının çoğu ne kadar etkileyici olsa da, serinin en gerçek anlamda büyülü anlarından bazıları Harfoot'ların kampında, küçük insanların saklandıkları deliklerden fırlayıp yaratıcılıklarını ve devasa yapılarını ortaya çıkardıkları sırada geçiyor. Gösteri için pratik efektlerin geliştirilmesine harcanan çalışma miktarı. Cüce Prens Durin Ilvey gibi karakterleri daha önceki Yüzüklerin Efendisi filmlerinde öne çıkan önemli yerlere kadar takip etse de, Güç Yüzükleri,
onların en parlak hallerindeki ihtişamlarının ince detaylarına dikkat çekerek onlara kendilerini yeni hissettiriyor. Güç Yüzükleri Odağı'nı, Sundering Seas ve hareketli insan krallığı Numenor gibi pek tasvir edilmemiş yerlere kaydırdığında, Amazon'un yüz milyonlarca doları nasıl harcadığına dair gerçekten bir fikir edinmeye başlıyorsunuz. Dizinin ilk sezonunun yapımcılığını üstlendi. The Rings of Power'ın kahramanlarının her türlü canavarla yüzleşirken içinde bulundukları tehlikeyi hissettirmeyi amaçlayan VFX ağırlıklı aksiyon sekanslarının her biri için, Yeni Zelanda'nın vahşi doğasının size ölçeği ve durumu hatırlatmaya çalışan geniş çekimleri var. Bu dünyanın görkemli güzelliği, ister geleneksel ağlarda yayınlanıyor olsun ister yayınlanıyor olsun, bir dizinin stüdyosunun hayallerini gerçekleştirerek aynı anda hem izlenilebilir bir TV şovu hem de büyük, pahalı bir sinema etkinliği gibi hissetmesi nadirdir. Güçlü performanslar listesi, etkileyici ayrıntılara dikkat etme yeteneği ve teknik olarak bir parçası olmadığı kanonun ötesine geçebilme becerisi arasında, The Lord of the Rings, The Rings of Power kesinlikle olabilir gibi görünüyor. Sadece bu.